Sultanın sakladığı büyük sır. Tarih, 15 Mart 2024, İstanbul. Doktor Elif Yılmaz'ın elleri titriyordu. Topkapı Sarayı arşivlerinin tozlu rafları arasında, yıllarca araştırdığı belgeyi nihayet bulmuştu. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış, mühürlenmiş, sararmış kağıt parçası ellerindeyken, kalp atışlarının hızlandığını hissediyordu. Belge, Sultan 3. Selim dönemine aitti ve üzerinde kırmızı mürekkeple yazılmış bir uyarı vardı, bu sırrı açığa vuran, devlete ve millete ihanet etmiş sayılır. Elif, Boğaziçi Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi profesörüydü. 42 yaşında, hayatını tarihin gizli köşelerine ışık tutmaya adamış bir akademisyendi. Gri gözleri her zaman meraklı, siyah saçları her zaman dağınık, sürekli bir kitap veya belge peşinde koşardı. Arkadaşları ona, tarihin dedektifi, derlerdi. Belgeyi dikkatlice masaya serdi. Yanındaki genç asistanı Murat, merakla yaklaştı. Murat, 28 yaşında parlak bir tarihçi adayıydı. Osmanlıcayı Elif kadar iyi okumasıyla tanınırdı. "Profesör," dedi Murat heyecanla, bu gerçek mi?" Elif başını kaldırdı, gözlerinde bir karışım duygu vardı, heyecan, korku, merak. "Eğer bu belge sahte değilse, Murat, Osmanlı tarihinin en büyük sırrını keşfettik." Belge, Sultan 3. Selim'in kendi el yazısıyla yazdığı bir vasiyetnameydi. Ama normal bir vasiyet değildi bu. Sultan, ölümünden önce hazırlattığı gizli bir odadan, kraliyet hazinesinde saklanan bir eserden ve daha da önemlisi, imparatorluğun geleceğini değiştirebilecek bir bilgiden bahsediyordu. Elif, belgeyi yüksek çözünürlüklü bir kamerayla fotoğrafladı. Sonra özenle yerine koydu. Arşiv görevlileri, bu tür hassas belgelerin dışarı çıkmasına izin vermezdi. Ama Elif'in ihtiyacı olan sadece içeriğiydi. O gece, Elif evinde belgeyi inceledi. Kahve fincanları birikti masasında, saatler ilerledi. Kelime kelime çevirdi metni. "Ben, Allah'ın izniyle Osmanlı tahtının sahibi, Halife-i Ruhi Zemin, Sultan 3. Selim Han, bu satırları kendi elimle yazıyorum. Biliyorum ki günlerim sayılı. Yeniçeriler bana düşman, saray içinde hainler var. Ama ölmeden önce, gelecek nesillere bir emanet bırakmalıyım. Babam Sultan 3. Mustafa'nın döneminde, Avusturya sınırından gelen bir gezgin bize garip bir eser getirdi. Bu eser, bir kitaptı. Ama sıradan bir kitap değil. Sayfaları altından, yazıları öyle bir dille yazılmış ki hiçbirimiz okuyamadık. Sadece bir şey anlaşılıyordu, bu kitap, insanlığın en eski bilgilerini içeriyordu. Kitabı sarayın en derin hazinesine koydurdum. Harem dairesinin altında, yeraltı mahzenlerinde, kimsenin bilemeyeceği bir yerde. Çünkü bu kitabın gücü, yanlış ellere geçerse, sadece imparatorluğu değil, tüm dünyayı tehlikeye atabilir. Bu satırları okuyan kişi, eğer gerçek bir alim ve hakikat arayıcısıysa, kitabı bulabilir. Ama uyarıyorum, bu yolculuk sadece bilgi arayışı değildir. Aynı zamanda ruh için bir sınavdır. Belgenin altında, şifreli bir harita vardı. Topkapı Sarayı'nın planı, ama garip sembollerle işaretlenmiş. Elif, bu sembollerin ne anlama geldiğini çözmeye çalıştı. Saatler süren çalışmanın ardından, bir şeyi fark etti, semboller, astronomik işaretlerdi. Yıldızlar, gezegenler, ay evreleri. Ertesi sabah, Elif Murat'ı aradı. "Topkapı'ya gidiyoruz," dedi. "Ama bu sefer sadece turist olarak değil. Haritayı inceleyeceğiz, yerinde." Murat heyecanla kabul etti. İkisi, turist kılığında sarayın içine girdiler. Elif, belgedeki haritayı aklında canlandırarak, sarayı gezmeye başladı. Harem dairesi, arz odası, has oda. Her yer sultanın yaşadığı dönemi anlatıyordu. Ama Elif'in aradığı şey, turistlere açık olan kısımlarda değildi. Haritaya göre, haremin en derin köşesinde, yer altına inen bir geçit olmalıydı. Ancak orası halka kapalıydı, restorasyon çalışmaları nedeniyle. "Nasıl içeri gireceğiz?" diye sordu Murat. Elif düşündü. Sonra bir fikir geldi aklına. "Doktor Kemal Bey'i tanıyorsun değil mi? Restorasyon departmanının başındaki Kemal Bey mi?" "Aynen, onunla konuşacağız. Akademik bir araştırma projesi olduğunu söyleyeceğiz." Kemal Bey, 60 yaşlarında, gri sakallı, bilge görünüşlü bir adamdı. Topkapı Sarayı'nın her köşesini kendi evi gibi bilirdi. Elif'in ricasını duyduğunda, önce şüpheyle baktı.
Elif Hanım, dedi, o bölge şu an güvenli değil. Yapısal sorunlar var, içeri kimseyi alamam. Kemal Bey, bu gerçekten çok önemli. Sadece bir kez, sadece kısa bir süre. 20 yıldır bu konuyu araştırıyorum. Kemal Bey, Elif'in gözlerindeki kararlılığı gördü. İç geçirdi. Peki, ama sadece 1 saat ve hiçbir şeye dokunmayacaksınız. Akşam olduğunda, saray ziyarete kapatıldı. Kemal Bey, Elif ve Murat'ı haremin arka kapısından içeri aldı. El fenerleriyle ilerlediler. Duvarlar rutubetten ıslaktı, hava ağır ve hareketsizdi. Kemal Bey onları eski bir kapıya götürdü. Kapı, taştan yapılmıştı ve yüzlerce yıldır açılmamış gibiydi. Burası, dedi. Eskiden ne için kullanıldığını kimse bilmiyor. Sadece eski kayıtlarda, sultanın özel mahzeni, diye geçiyor. Kapıyı açtıklarında, içeriden soğuk bir hava çıktı. Merdiven aşağı iniyordu, loş ve sonsuz gibi görünüyordu. Elif, kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Yıllarca hayal ettiği an, nihayet gerçek oluyordu. Merdivenleri indiler. Adımlar yankılanıyordu taş duvarlarda. Sonunda, geniş bir odaya vardılar. Oda, düşündüklerinden çok daha büyüktü. Tavanı kubbeli, duvarlarda eski Osmanlı motifleri vardı. Ve odanın ortasında, taştan yapılmış bir kasa. Elif, kasaya yaklaştı. Üzerinde Sultan 3. Selim'in tuğrası vardı. Ve altında, bir yazı, hakikati arayan, buradan geçer. Ama geçmek için, önce kendini bilmelidir. Murat, bu ne demek, diye sordu. Elif düşündü. Bir bilmece. Eski Osmanlı geleneklerinde, önemli hazineler bilmecelerle korunurdu. Çözmemiz gereken bir şifre olmalı. Kasayı incelediler. Üzerinde, 9 tane düğme vardı. Her düğmede bir sembol, güneş, ay, yıldız, toprak, su, ateş, hava, yaşam, ölüm. Elif, belgedeki astronomi sembollerini hatırladı. Sultanın yazdığı tarih, 1807 yılıydı. O yılın belirli bir gecesi, belirli bir astronomik olay yaşanmıştı. Bir tutulma, ay tutulması. Ay, dedi Elif. Önce ay düğmesine basmalıyız. Murat tereddüt etti. Emin misin? %100 değil. Ama tarihsel veriler bunu gösteriyor. Elif, ay düğmesine bastı. Bir tık sesi geldi. Sonra, su düğmesine bastı. Çünkü belgeye göre, o gece ay tutulması denizden izlenmişti. Sonra yıldız, çünkü 3 yıldız aynı hizada dizilmişti. Her doğru düğmeye bastığında, kasadan bir mekanizma sesi geliyordu. Sonunda, 9. düğmeye yaşam simgesine bastığında, kasa yavaşça açıldı. İçinde, altın bir kutu vardı. Ve kutunun içinde, parlayan, sayfaları altından bir kitap. Ama en şaşırtıcısı, kitabın durumuydu. Yüzlerce yıl geçmesine rağmen, sanki dün yapılmış gibi duruyordu. Altın sayfalar parlıyor, üzerindeki yazılar sanki canlıymış gibi ışıldıyordu. Kitabın incelenmesi. Elif, titreyerek kitabı aldı. Ağırdı, çok ağır. Ve dokunduğu anda, garip bir enerji hissetti. Sanki kitap canlıymış gibi, bir titreşim, bir nabız. Kapağı açtı. İlk sayfa, hiç görmediği bir dilde yazılmıştı. Ama garip bir şekilde, sembolleri tanıdık geliyordu. Sanki eski bir hafıza, derinlerinden uyandırılıyordu. Murat da baktı. Bu ne dili? Kemal Bey, gözleri büyümüş, bu hiçbir dil değil, dedi. Ya da tüm dillerin atası. Elif sayfaları çevirdi. Her sayfada, şemalar vardı. İnsan vücudu, yıldızlar, bitkiler, kimyasal formüller. Ama bunlar, modern bilimdekilerden farklıydı. Daha kapsamlı, daha derin. Sanki evrenin temel yapısını açıklıyordu. Bir sayfada, şimdiki atom teorisine benzer bir şema vardı. Ama bu şema, atomların içinde başka boyutlar olduğunu gösteriyordu. Başka sayfada, DNA'ya benzer bir spiral yapı. Ama bu spiral, sadece biyolojik değil, evrensel bir bilgi koduydu sanki. Bu imkansız, dedi Murat. Bu bilgiler, bu çağda bilinmiyor olmalı. DNA 1950'lerde keşfedildi. Atom yapısı 20. yüzyılda anlaşıldı. Bu kitap nasıl? Elif başını salladı. İşte bu yüzden sultan bunu sakladı. Bu kitap, zamanının ötesinde bir bilgi içeriyor. Belki de tüm zamanların ötesinde. Elif, kitabı alıp götürme kararı aldı. Kemal Bey itiraz etti. Bu sarayın hazinesi. Çıkaramazsınız. Kemal Bey, Elif ciddi bir tonla konuştu. Bu kitap burada kalırsa, sonsuza kadar kaybolur. İncelemeliyim, analiz etmeliyim. Bu, tarihin akışını değiştirebilecek bir keşif.
Kemal Bey, uzun bir süre düşündü. Sonunda, bir hafta, dedi. Sadece bir hafta. Sonra geri getirin. Ve bu konuda kimseye bir şey söylemeyin. Eğer yetkililer öğrenirse, ikimiz de işimizi kaybederiz. Elif kabul etti. Kitabı özel bir çantaya koydu ve dikkatle saraydan çıkardılar. O geceden sonra, Elif'in hayatı değişti. Kitabı evinde, özel bir kasada saklıyordu. Her gece, saatlerce üzerinde çalışıyordu. Murat da ona yardım ediyordu. Sayfaları taradılar, fotoğrafladılar, her detayı kaydettiler. Üçüncü gece, bir şey oldu. Elif, kitabın bir sayfasını okurken, aniden sembolleri anlamaya başladı. Sanki beyni, otomatik olarak şifreyi çözüyordu. Kelimeler aklında oluşuyordu, anlamlar netleşiyordu. Sayfada yazanlar şuydu: bu bilgi, insanlığın ilk çağlarından kalma. Zamanın başlangıcında, bir uygarlık vardı. İleri, bilge, güçlü. Bu uygarlık, evrenin sırlarını keşfetmişti. Ama bu bilgiyi kullanırken, bir hata yaptılar. Ve o hata, uygarlığı yok etti. Ama yok olmadan önce, bilgilerini korumaya karar verdiler. Altın sayfalara yazdılar. Ve bu kitap, kuşaktan kuşağa, uygarlıktan uygarlığa aktarıldı. Sümerler, Mısırlılar, Yunanlılar, Romalılar. Her biri bu kitaba sahip oldu. Her biri bilgiyi kullanmaya çalıştı. Ama hiçbiri tam olarak anlayamadı. Şimdi, bu kitap senin elinde. Ama bil ki, bu bilgi, bir nimettir ve bir lanettir. Doğru kullanılırsa, insanlığı kurtarabilir. Yanlış kullanılırsa, yok edebilir. Elif, okuduklarını Murat'la paylaştı. İkisi de dehşet içindeydi. Ne yapacağız, diye sordu Murat. Bilmiyorum, Elif dürüstçe cevap verdi. Ama bir şey biliyorum, bu kitap güvenli ellerde olmalı. Beklenmedik ziyaretçiler. Dördüncü gece, Elif'in evinin kapısı çalındı. Saat gece yarısını geçiyordu. Kapıyı açtığında, takım elbiseli iki adam gördü. Yanlarında resmi bir kimlik kartı gösterdiler. Doktor Yılmaz, dedi adamlardan biri, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geliyoruz. Sizinle konuşmamız gerekiyor. Elif'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Ne hakkında? İçeride konuşalım lütfen. Adamlar içeri girdiler. Oturma odasına geçtiler. Biri, Doktor Yılmaz, dedi, Topkapı Sarayı'ndan belirli bir eser aldığınızı biliyoruz. Bu eser, ulusal güvenlik açısından hassas. Teslim etmeniz gerekiyor. Nasıl öğrendiniz? Elif şaşırmıştı. Sarayın tüm önemli bölümlerinde güvenlik kameraları var. Siz fark etmeseniz bile, her şey kaydedildi. Elif düşündü. Kitabı teslim ederse, bir daha göremeyecekti. Ama teslim etmezse, başı belaya girebilirdi. Kitap nerede, diye sordu adam. Anlayın lütfen, Elif yalvardı. Bu kitap, insanlık tarihinin en önemli eseri olabilir. Araştırmam gerekiyor. Sadece birkaç gün daha. Adam başını salladı. Üzgünüm doktor. Ama bu emir, en üst makamdan geliyor. Kitap, devlet kontrolüne alınmalı. Elif, bir karar vermek zorundaydı. Ya kitabı teslim edecek ve hayatının araştırmasını kaybedecekti. Ya da, o an, Murat içeri girdi. Arka kapıdan gelmiş olmalıydı. Elinde büyük bir çanta vardı. Profesör, dedi, her şey hazır. Elif anladı. Murat, kitabı kopyalamıştı. Tüm sayfaları, tüm detayları dijital olarak saklamışlardı. Tamam, dedi Elif, MİT ajanlarına dönerek. Kitabı teslim edeceğim. Ama bir şartla. Şart koşacak durumda değilsiniz. Dinleyin lütfen. Bu kitap, bilimsel olarak incelenmeli. Sadece bir kasada saklanmamalı. Üniversitelerle, bilim insanlarıyla paylaşılmalı. İnsanlık için bir fırsat bu. Adamlar birbirlerine baktılar. Sonunda, bunu garanti edemeyiz, dediler. Ama raporumuza not düşeceğiz. Elif, gizli kasayı açtı ve kitabı çıkardı. Adamlara verirken, ellerinin titrediğini hissetti. Yıllarca hayalini kurduğu keşif, şimdi elinden kayıp gidiyordu. Adamlar gittikten sonra, Murat, endişelenme profesör, dedi. Ben tüm sayfaları taradım. Her detayı kaydettim. Araştırmamız devam edebilir. Ama Elif üzgündü. Çünkü biliyordu ki fiziksel kitap, sadece bilgi değildi. O garip enerji, o titreşim, o canlılık hissi. Bunları hiçbir dijital kopya veremezdi. Ertesi günler, Elif ve Murat dijital kopyalar üzerinde çalıştılar. Kitabın her sayfası, bir bilgi hazinesiydi. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi. Her bilim dalında, devrimci bilgiler vardı. Bir sayfada, sınırsız enerji üretme yöntemi anlatılıyordu.
Başka bir sayfada, hastalıkları moleküler seviyede tedavi etme tekniği. Bir başkasında, uzay zaman yapısını manipüle etme formülleri. Murat, bu gerçek olabilir mi, diye sordu. Yani, bu formüller çalışabilir mi? Elif, bir fizikçi arkadaşına danıştı. Profesör Mehmet Öztürk, CERN'de çalışmış, kuantum mekaniği uzmanıydı. Ona kitaptan bazı formülleri gösterdi ama kaynağını söylemedi. Mehmet, formülleri inceledi ve hayretler içinde kaldı. Elif, bu formüller, bunlar mevcut fizik teorilerimizin ötesinde. Ama matematiksel olarak tutarlılar. Eğer bunları uygulayabilseydik, Tanrım, eğer bunları uygulayabilseydik, enerji krizini çözerdik. Hatta belki de uzayda ışıktan hızlı seyahat edebilirdik. Peki neden daha önce kimse bunları keşfetmedi? Çünkü, Mehmet düşünceli bir şekilde cevap verdi. Bu tür formüller için, henüz teknolojimiz yeterli değil. Belki 100 yıl sonra, belki daha da uzun. Elif, bunları duyunca hem heyecanlandı hem korktu. Eğer bu bilgi yanlış ellere geçerse, kullanılabilir mi? Silah olarak kullanılabilir mi? Karanlık güçlerin ilgisi. Bir hafta sonra, Elif'in e-postasına garip bir mesaj geldi. Gönderen bilinmiyordu. Mesaj şuydu. Doktor Yılmaz, bulduğunuz kitap hakkında bilgim var. Bu kitabı satın almak istiyorum. Fiyat önemli değil. İstediğiniz kadar ödeyebilirim. Ama bu, sadece bir teklif değil. Aynı zamanda bir uyarı. Kitap, bende olmalı. Aksi takdirde, sizin ve sevdikleriniz için kötü şeyler olabilir. Elif, mesajı Murat'a gösterdi. Kim olabilir bu? Bilmiyorum. Ama tehdit ediyorlar. Polise gitmeliyiz. Elif tereddüt etti. Polise gidersek, kitabın varlığını açıklamak zorunda kalırız. Ve zaten kitap MIT'in elinde. Bizi ciddiye alırlar mı? O gece, Elif evinde yalnızdı. Gece geç saatlerde, bir ses duydu. Birisi penceresini açmaya çalışıyordu. Hemen alarmı çaldı. Komşular uyandı, polisler geldi. Ama izinsiz giren kim olduysa, çoktan kaçmıştı. Sadece bir not bırakmıştı. Kitabın sırları, herkes için değil. Vazgeç. Yoksa bedel ağır olur. Ertesi sabah, Elif Murat'ı aradı. Murat, ciddi bir tehlike var. Bu araştırmayı durdurmamız gerekebilir. Ama profesör, daha yeni başladık. Bu bilgiler çok değerli. Biliyorum. Ama can güvenliğimiz daha değerli. Murat sessiz kaldı. Sonra, bir öneri, dedi. Bilgileri yayınlayalım. İnternette, açık kaynak olarak. Böylece herkes erişebilir ve kimse tek elinde tutamaz. Elif düşündü. Mantıklı bir öneriydi. Ama aynı zamanda riskli. Eğer yanlış kişiler bu bilgilere ulaşırsa, sonuçları felaket olabilirdi. Elif, etik bir kararla yüz yüzeydi. Bilgiyi paylaşmalı mıydı yoksa saklamalı mıydı? Tarihin en büyük keşfi ile sorumluluk arasında seçim yapmak zorundaydı. Bir gece, rüyasında Sultan III. Selim'i gördü. Sultan ona şöyle dedi, Elif Hanım, bu sırrı size emanet ettim. Ama bununla ne yapacağınız, sizin vicdanınıza kalmış. Unutmayın, her büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Sabah uyandığında, kararını vermişti. Bilgiyi paylaşacaktı, ama kontrollü bir şekilde. Önce, güvendiği bilim insanlarıyla görüşecekti. Sonra, uluslararası bilim topluluğuna sunacaktı. Ve en önemlisi, kitabın kökenini, sultanın uyarılarını da paylaşacaktı. Ama önce, orijinal kitaba yeniden ulaşması gerekiyordu. MIT'e gitti. Yetkilileri ikna etmeye çalıştı. Ama kapılar kapalıydı. Kitap, güvenlik gerekçesiyle kamuya kapatıldı, dediler. Üzgünüz. Elif, farklı bir yol denedi. Basına gitti. İstanbul'un önde gelen gazetelerinden birine, hikayesini anlattı. Ama gazeteci şüpheli baktı. Doktor Yılmaz, kanıt var mı? Çünkü bu iddialar, oldukça olağanüstü. Elif, dijital kopyalardan bazı sayfaları gösterdi. Gazeteci, bunları bir fizikçiye gösterdi. Fizikçi onayladı, bu formüller gerçek. Ve oldukça ileri seviyede. Gazete, ertesi gün manşet yaptı, Osmanlı hazinesinde bulunan gizemli kitap, insanlığın geleceğini değiştirebilir mi? Haber, kısa sürede yayıldı. Televizyonlar, internet siteleri, sosyal medya. Herkes bu kitaptan bahsediyordu. Bazıları heyecanla karşıladı, bazıları komplocu gördü, bazıları da tehlikeli buldu. Uluslararası ilgi. Bir hafta içinde, Elif'e dünya çapında onlarca üniversiteden, araştırma merkezinden teklif geldi. Harvard, Oxford, Tokyo Üniversitesi, CERN.
Hepsi kitabı incelemek istiyordu. Ama aynı zamanda, tehditler de arttı. Anonim e-postalar, tehditkar telefonlar. Hatta bir gün, Elif'in ofisine bir paket geldi. İçinde, yanan bir kitap fotoğrafı ve bir not, sırrı paylaşmaya devam edersen, sen de yanarsın. Elif, artık polisten koruma talep etti. Emniyet müdürlüğü, durumun ciddiyetini anlayınca, ona sürekli koruma sağladı. Ama Elif biliyordu ki bu yeterli değildi. Gerçek tehlike, görünmeyendi. Bir gün, eski bir arkadaşından telefon geldi. Profesör Ayşe Kaya, antropoloji uzmanıydı ve şu an Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışıyordu. Elif, dedi Ayşe, senin keşfin hakkında duydum. UNESCO ile görüşüyorum. Bu kitap, Dünya Mirası listesine alınabilir. Ve böylece, uluslararası koruma altına girer. Bu harika bir fikir Ayşe. Ama kitap şu an MIT'in elinde. Nasıl ulaşacağız? Ben ilgilenirim. BM'nin nüfuzu, bazı kapıları açabilir. Gerçekten de, birkaç hafta sonra, uluslararası baskı sonucu Türk hükümeti kitabı UNESCO emanet etmeyi kabul etti. Kitap, Paris'teki özel bir laboratuvara gönderildi. Orada, dünyanın en iyi bilim insanları tarafından incelenecekti. Elif de, inceleme ekibinin bir parçası olarak davet edildi. 6. bölüm, Paris'te keşifler. Paris'teki laboratuvar, en son teknolojiye sahipti. Kitap, özel bir ortamda saklanıyordu, kontrollü sıcaklık, nem ve ışık. Her sayfa, mikroskoplar, spektrometreler, karbon tarihleme cihazlarıyla incelendi. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Kitabın altın sayfaları, bilinen hiçbir altına benzemiyordu. İçinde, dünyada bulunmayan elementlerin izleri vardı. Ya da en azından, çok nadir elementlerin. Bu altın, doğal değil, dedi baş araştırmacı Dr. Jean-Pierre Dubois. Laboratuvar ortamında üretilmiş. Ama böyle bir teknoloji, en erken 20. yüzyılda mümkün olabilirdi. Oysa kitap, karbon tarihlemesine göre en az 3000 yıllık. Nasıl olabilir, diye sordu Elif. İki olasılık var. Ya karbon tarihleme yanlış yapıldı, ki bu neredeyse imkansız. Ya da bu kitap, bizim bilmediğimiz ileri bir uygarlık tarafından yapıldı. Ekip, kitabın yazılarını çözmeye çalıştı. Linguistler, kriptologlar, tarihçiler. Herkes bir teoriye sahipti. Bazıları Sümer yazısına benzediğini söyledi. Bazıları eski Mısır hiyerogliflerine, bazıları da hiçbir dile benzemediğini iddia etti. Ama Elif, bir şey fark etti. Yazılar, belirli bir düzene göre diziliyordu. Fibonacci dizisi. Her paragraf, Fibonacci sayılarına göre yerleştirilmişti. Bu, matematiksel bir şifreydi. Bu ipucunu kullanarak, ekip kısmen metni çözmeye başladı. Ve ortaya çıkan bilgiler, inanılmazdı. Kitabın içeriği. Kitap, 3 ana bölümden oluşuyordu. Bu bölümde, evrenin nasıl çalıştığı anlatılıyordu. Ama sadece fiziksel değil, aynı zamanda metafiziksel olarak da. Madde, enerji, bilinç, hepsi bir bütünün parçalarıydı. Evren, bir hologramdır, yazıyordu. Her parça, bütünü içerir. Her atom, evrenin bilgisini taşır. Modern kuantum fiziğinin, ancak yeni keşfettiği bu konsept, kitapta binlerce yıl önce yazılmıştı. Bu bölüm, insan beyninin ve bilincinin tam potansiyelini anlatıyordu. İnsanların, normal durumda, beyin kapasitelerinin sadece %1'ini kullandığı yazıyordu. Ama doğru tekniklerle, bu potansiyel açılabilirdi. Meditasyon, nefes teknikleri, ses frekansları. Kitap, detaylı yöntemler sunuyordu. Ve bu yöntemlerin sonucunda, insanlar telepatik iletişim kurabilir, enerji akışını kontrol edebilir, hatta fiziksel maddeyi etkileyebilirdi. Her insan, bir tanrıdır, yazıyordu. Ama çoğu, kendi gücünün farkında değil. Bu bölüm, en korkutucu olanıydı. Eski uygarlıkların nasıl yok olduğunu anlatıyordu. Ve hepsinin ortak noktası, bilgiyi yanlış kullanmışlardı. Güç, bilgelik olmadan felakettir, yazıyordu. Her uygarlık, belli bir noktada seçim yapar. Ya bilgeliği seçer ve yükselir. Ya da kibri seçer ve yok olur. Kitap, insanlık tarihinde 4 büyük yok oluştan bahsediyordu. İlk uygarlık, su altında kalmıştı, Atlantis. İkinci uygarlık, ateş yağmuruyla yok olmuştu. Üçüncü uygarlık, kendi yarattığı silahlarla kendini mahvetmişti. Dördüncü uygarlık ise, boyut değiştirme deneyleri sırasında kaybolmuştu. Şimdi, 5. uygarlık zamanı, yazıyordu. Siz,
Ve siz de aynı tehlikeyle karşı karşıyasınız. Seçiminiz nedir? UNESCO, kitabın önemi nedeniyle, dünya çapında bir zirve düzenledi. Tüm ülkelerden liderler, bilim insanları, düşünürler davet edildi. Konu, bu kitapla ne yapılmalı? Zirve, Cenevre'de yapıldı. 200 ülkeden delegeler katıldı. Herkesin farklı görüşü vardı. Bazı ülkeler, kitap herkese açılmalı, dedi. Bilgi, insanlığın ortak malıdır. Başka ülkeler, hayır, dedi. Bu çok tehlikeli. Kontrollü bir şekilde, sadece güvenilir bilim insanlarıyla paylaşılmalı. Bir grup ise, kitap yok edilmeli, dedi. İçindeki bilgiler, insanlığın başının belasıdır. Tartışmalar günlerce sürdü. Elif, bir konuşma yaptı. Değerli delegeler, dedi, bu kitap, bir hediyedir. Ama aynı zamanda bir testtir. İnsanlık olarak, olgunluğumuzu gösterme zamanı. Bilgiyi doğru kullanabilirsek, altın bir çağ başlatırız. Yanlış kullanırsak, sonumuz olur. Nihayet, bir karar alındı. Kitap, Uluslararası Bilim Konseyi'nin kontrolüne verilecekti. Konsey, seçkin bilim insanlarından oluşuyordu ve kararları, bağımsız ve objektif olacaktı. Kitaptaki bilgiler, aşamalı olarak paylaşılacaktı. Önce, enerji ve sağlık teknolojileri. Sonra, daha gelişmiş bilgiler. Ama silah yapımına yol açabilecek her türlü bilgi, sınıflandırılacak ve gizli tutulacaktı. 6 ay sonra, kitaptaki bir formül kullanılarak, yeni bir enerji kaynağı geliştirildi. Temiz, sınırsız, ucuz. Bu teknoloji, dünyayı değiştirmeye başladı. Petrol şirketleri panik içindeydi. Ama hükümetler, yeni teknolojiye geçiş için planlar yapıyordu. Bir yıl sonra, kitaptaki tıbbi bilgiler kullanılarak, kanser tedavisinde devrim yapıldı. Moleküler seviyede tedavi, %90 başarı oranına sahipti. 2 yıl sonra, eğitim sistemleri değişti. Kitaptaki öğrenme teknikleri sayesinde, çocuklar çok daha hızlı ve etkili öğreniyordu. Dünya, yavaş yavaş değişiyordu. Daha iyi bir yere doğru. Ama her değişim, bir dirençle karşılaşıyordu. Eski düzene bağlı güçler, yeni düzeni kabul etmiyordu. Çatışmalar başladı. Bazı ülkeler, teknolojileri silahlaştırmaya çalıştı. Ve işte o zaman, kitaptaki uyarı gerçekleşmeye başladı. 3 yıl sonra, bir kriz patlak verdi. Bir ülke, kitaptaki enerji teknolojisini silah olarak geliştirmişti. Ve bu silahı, rakip bir ülkeye karşı kullanma tehdidinde bulundu. BM Güvenlik Konseyi toplandı. Gerginlik tırmanıyordu. Dünya, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeydi. Elif, bir kez daha kürsüye çıktı. Bu kitap, size güç verdi, dedi. Ama aynı zamanda bir test. İnsanlık olarak, bu testi geçebilecek misiniz? Yoksa eski uygarlıklar gibi, kendi elinizle sonunuzu mu hazırlayacaksınız? Sözleri, televizyonlardan milyonlarca insana ulaştı. İnsanlar sokağa çıktı, barış gösterileri yaptı. Savaş istemiyoruz, diye bağırdılar. Bilgelik istiyoruz. Sonunda, baskı sonucu, o ülke geri adım attı. Silahı imha etti. Ve BM, yeni bir anlaşma yaptı, kitaptaki bilgiler, sadece barışçıl amaçlarla kullanılacaktı. Her ülke bunu imzaladı. Kriz atlatıldı. Ama herkes biliyordu ki bu sadece başlangıçtı. Gelecekte daha fazla test olacaktı. Yıllar geçti. Elif, şimdi yaşlı bir kadındı. Saçları beyazlamış, ama gözleri hala parlıyordu. Hayatının araştırması, dünyayı değiştirmişti. Ve şimdi, emekli olma zamanıydı. Ama emekli olmadan önce, son bir isteği vardı. Türkiye'ye dönmek ve Sultan 3. Selim'in türbesini ziyaret etmek. İstanbul'a döndüğünde, şehir değişmişti. Yeni teknolojilerle şekillenmiş, temiz, yeşil, barışçıl bir şehir. İnsanlar mutluydu, umutluydu. Sultan 3. Selim'in türbesine vardığında, derin bir hürmet duydu. Sultanım, dedi sessizce, sizin emanetiniz, insanlığa fayda sağladı. Ama aynı zamanda, büyük sınavlarla karşılaştırdı bizi. Umarım, bu sınavları geçebiliriz. Türbeden çıkarken, bir yaşlı adamla karşılaştı. Adam, garip bir şekilde tanıdık geldi. Doktor Yılmaz, dedi adam, sizi tanıyorum. Büyük bir iş başardınız. Teşekkür ederim. Siz kimsiniz? Adam gülümsedi. Ben, sadece bir tarih severim. Ama size bir şey söylemek istiyorum. Sultanın sakladığı sır, aslında sadece bir kitap değildi. Ne demek istiyorsunuz? Kitap, bir anahtardı. Daha büyük bir sırrın anahtarı. Ve o sır, hala orada, bekliyor.
Belki bir gün, başka biri bulur. Belki siz bulursunuz. Adam gitti, kayboldu kalabalığın içinde. Elif arkasından baktı, düşünceli. Belki adam haklıydı. Belki bu sadece başlangıçtı. Belki insanlığın öğreneceği daha çok şey vardı. Elif, hayatının son yıllarında bir kitap yazdı. Sultanın sakladığı büyük sır, bir keşfin hikayesi, adını koydu. Kitap, dünya çapında çok satandı. Milyonlarca insan okudu. Ve her okuyucu, aynı derse ulaştı, bilgi, bir nimettir. Ama bilgelik olmadan, bir lanete dönüşebilir. Elif, 90 yaşında, huzur içinde öldü. Cenazesinde, dünyanın dört bir yanından insanlar geldi. Bilim insanları, liderler, sıradan insanlar. Hepsi ona teşekkür etti. Mezar taşına şu cümleyi yazdırdı. Hakikati aradım, buldum ve paylaştım. Şimdi, bu emanet sizin. Yıllar sonra, Elif'in torunlarından biri, İstanbul Üniversitesi'nde tarih okuyordu. Bir gün, kütüphanede eski bir harita buldu. Harita, Topkapı Sarayı'nın yeraltı labirentlerini gösteriyordu. Ve bir köşede, küçük bir not. İkinci kitap, yıldızların altında saklıdır. Hazır olduğunuzda, bulacaksınız. Torun, haritayı aldı ve düşündü. Belki büyükannesi haklıydı. Belki bu sadece başlangıçtı. Ve belki, yeni bir keşif zamanıydı.